yani gerçekten yani yoksulluğun gözü kör olsun derler ya. Yani öğrenciliğin herhalde biz yoksulun da yoksuluyduk galiba. Hani tamam Güven Park'ta orada burada gullüm alıkırken her statüden her kesimden insanlar bir araya geliyor da konu hani bir iş yapmaya yansımıyor. Bildiğimiz, tahmin edeceğimiz hikayeler. Ve bugün için çok komik bir paraya ihtiyacımız vardı. Birinci sayı sanırım en çok çoğaltılan sayı oldu. Çünkü tekrar çoğaldı. Ama ilk 16 sayfa, 8 yaprak mı, kaç öyle bir şey. 75 liraydı galiba. Böyle ama şu an neye denk geliyor bilmiyorum. O zaman için komik bir paraydı. Fakat bizim için olmayınca olmuyor ya. Ve yani heteroseksüel kadın bir arkadaşımız verdi nihayet. Çünkü o da artık yeter dedi. Evet, Ali her buluşmamızda bir dergi çıkartmaktan bahsettiğinde ama çıkamamasından bahsettiğinde hani al çıkart sen de rahatla biz de rahatlayalım şeklindeydi bir şekilde ve şuydu Ali'nin ondan sonra ben çok dergi çıkmasında bulundum hani okul döneminde ama ikinci sayıyı göremedik. 2'yi çıkarttıysak 3'ü göremedik. Evet. Şeklinde bir korkusu ve söyleme vardı sürekli. Dolayısıyla hani o çıkınca da susmayacaktı Ali. Ama bir şekilde kendini döndürdü 2-3 ve inatla ondan sonra hiç ara vermeden herhangi bir ay bile sektirmeden düzenli aylık olarak çıkmaya başladı. Ama öncesinde işte o dışarıda toplantılar yapma ve dışarıda düzenli toplantılarla hani bu fikri insanlar nasıl görüyor, onların düşüncelerini şeklinde yoklamalarımız ve tartışmalarımızla geçti. İlk dergimizi çıkarttık çünkü uzun süredir elimizde yazı vardı. Ben iş yerinde henüz öğrendim bilgisayarda Word'den kendimce artistlikler yaparak ama o zamanın iyice cahil olmamın etkisiyle dizgi konusunda her taraftan 5'er santim neredeyse boşluk bırakarak özellikle kapak için düşündüğümüz üçgeni yapmak için bütün günümü harcayarak ilk sayı basılabilir, çoğaltılabilir daha doğrusu hale getirdik ancak şunu söylemem lazım orada Ali Özbaş ya da Ali Erol ismi yoktu. Çünkü çekinmedik. Görülür mü olacağızdan değildi. Korkumuz şuydu. İnsanlar zaten bize üf gene mi dediği için yazıları ciddiye alıp okumayacaklardı. Aman işte Aliler yine diyeceklerdi diye kendimizce üstelik de güzel isimler içinde yok Gay, Abstrof gibi, Gaye gibi isimlerle yazılarımızı yazdık. O şekilde ilk sayı insanlara, birlikte toplandığımız insanlara sürpriz diye sunarak çıkarttık. Yeni nesil için, şimdi günahlarını almayayım genç arkadaşların ama öyle bu tür konular insanlara sıkıcı geliyor artık. İki anlamda sıkıcı. Ya bir olmuş bitmiş diye sıkıcı geliyor. İkincisi konunun kısmı sıkıcı gelir. İş kısmı sıkıcı gelir. Ama bir şeyi hani tüm sıkıcı bulsalar bile hani paylaşmak istiyorum kısaca. Örneğin 1999'un sonuna kadar 94, 95, 99, 99 kadar dergi her ayın 20'sinde kitapçıda oldu. Ankara'da, Konur Sokak'ta başta Doğuş Kitabı olmak üzere 20'sinde. Ya dergi birinde çıkar, 15'te çıkar, 20'sinde yayınlasın. Aslında ancak o zaman yetiş. Ya yeter artık deyip çoğalt, katla falan derken 20'sinde yetiştirebildik ondan sonra. Ondan sonra her ayın 20'sinde çıkar diye yaptık biz. Şu vardı, hani kimse yani insana kendine güven, statüsü ne olursa olsun insanların hani konu bu olduğunda insana bir özgüvensizlik vardı. Başka insan başka önyargıları vardı vesaire vesaire. Artık toplum zaten ulan İbni'ye güven mi olur? Adı çıkmış 9'a inmez 8'desin sen yani. Dolayısıyla biz yani o dergi yıllarca her ayın 20'sinde kitapçıda en azından Ankara Dost Konur'da olsun diye yaptık. Bir kere bile aksatmadık. Bunu şundan yaptık. Hani sapık değiliz aslında yani kafayı mı yedik? Değil. Bunlar değilmiş. Birkaç tane böyle genç, entelektüel, üniversiteli gay arkadaşlar değillermiş. Bunların bir derdi varmış
desinler. Ya istersen oluyormuş. Bak bunun da bu dergi sürekli çıkarıyorlarmış desinler ve o güveni vermek için yaptık aslında. O güvenin de oturması hani o şaşkınlık ve şoka rağmen şey oldu. Arkasından geldi galiba. İhade aslında kovma derken defolun şeklinde değildi. Bizim ne olduğumuzu biliyorlardı. Orada yapmamıza, toplantılar yapmamıza müsaade ettilerdi ama biz yetinmedik. İlla daha büyüğü. Hani var ya bazı şeyde orada toplanıyoruz ama biz kimiz? Bir avuç gariban Lubunya ya da şey değiliz hani. Bir ad koyalım. Resmi olarak da bizi tanısınlar burada. Hani buna üzerinden de bir şeyler yapabilelim diyorduk. Ve orada komisyonlar, işleyişinde komisyonlar şeklinde ilerliyordu ihadenin. Biz de gay lezbiyen, o zaman böyle LGBT şeklinde ki bunlar zaten hep zamanla biliyorsun yetmiyor, artılar konuyor. Ya da yeni ben buyum diyen insanlar olduğu için gittikçe zenginleşiyor bu kelime dağarcığı. Ama o zaman biz hani gay lezbiyen diyorduk. İhade buna yanaşmadı. Bizim mutalebemizi önce uzatarak işte bir görüşelim, bir edelim şeklinde. Sonrasında da hani kabul etmediler. Uygun görmediler. Her zaman zaten bir bile şeyi vardı ya da bir öncelik. Ama biz buna bile izin vermedik gibi çeşitli şeyler vardı. İşte bunun getirdiği o şey bizi orada onların mekanında toplanmaktan soğuttu. Ancak kendimize ait bir mekanımız da olmadığı için kafelerde toplanmaya başladık. Özellikle sessiz saatler ve sessiz mekanları tercih ediyorduk. Rahatlıkla konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz ve her arkadaşımızın kendini rahatsız hissetmeden oraya girip çıkabileceği mekanlar. Değişik mekanları dolaştık. Yani bunlarda bir tatsızlık yaşadığımızı ben hatırlamıyorum herhangi bir mekanda. Yok ama bazılarını çok kısa şey yaptı. Çünkü hani uygun değil. Evet. Kalabalık oluyor ve insanlar müzik dinlemeye geliyor orada. Sen bizim toplantımız var müziği kısın diyemiyorsun. Dolayısıyla uzun bir değişik mekanlarda, değişik kafelerde toplantıların devam etti. Pazar toplantılarının süremiz gerçekleşti. Ancak işte bu farklı kafelerde toplanma olayı verimli hale getirmiyor. Aksine böyle en tartışmaların güzelleştiği, bir şeylerin ortaya çıkacağını hissettiğimiz noktada bitirmek zorunda kalıyorduk. İki tanesi farklıydı galiba. Hani hepsini almak mümkün değil de bir şeyde Olgunlar'da Sakal Kafe, çünkü odasının birini bize veriyordu sağ olsunlar toplantı saatinde. Oradaki toplantılar biraz şey geçiyordu, iyi geçiyordu, bölünmüyordu, yetmiyordu falan. Bir de şeyde Kızılay'da eski Fransız kültürün karşısında Toplumsal Araştırmalar Vakfı vardı. Aslında 3+1 daire, salon, lokal, işte arkadaki bir odayı bize veriyorlardı. Örneğin Toplumsal Araştırmalar Vakfı Taksa'nın salonunda geçen uzun süre dönem toplantılarımız bizim biraz böyle yavaş yavaş böyle kurumsallaşma denemeleri yaptığımız şeylerdi, toplantılarda. Çünkü çalışma grupları oluyordu. Toplantı gelenlerdeki süreklilik arz edenlerin işte çeviri grubundan diğer seminer gruplarına onlar vesaire oluyordu. Film gösterimleri yapıyorduk örneğin. Film gösterimleri üzerinden tartışmalar yapıyorduk vesaire. Oradakiler biraz şeydi. Yani iyi geçtiydi. Ama her hani toplantıların yanı sıra yeri gelip sosyalleşme, birlikte ne yapabiliriz? Hep birlikte işte sinemaya gidelim ama uygun bir filme ve eleştirel olarak bir film izleyelim. Sadece gayler olarak hep birlikte hamama gidelim hani. Demirli Bahçe'nin sadece bizim hayatımızda, ikili hayatımızda değil, aslında sonuçta hayatımız
Kaos'un en azından belli bir kurulum aşamasını düşündüğümüzde ayrı düşünmek de çok zor da hem kişisel hayatımızın hem de Kaos GL'nin kurulması, inşa edilme sürecinin bir nevi merkezi olmuş. Fiilen merkezi olmuş Demirlibahçe'deki ev galiba yıkıldı. Hani tarih olarak da aslında kendi mekanlarımıza sahip çıkamama hali vesaireyi düşündüğümüzde bir taraftan da hüzün verici. Örneğin yani Güven Park'tan bahsediyoruz. Tanıştığımız ve birbirimizi bulduğumuz şeyden. Güven Park artık eski Güven Park değil düşündüğümüzde. Yani bu mekanlar bir şeye gidiyor. Ama Demirlibahçe'de uzun süre işte Kaos'un kurulması, işte inşa edilmesi, derginin düzenli çıkması, ev toplantılarının yapılması vesaire devam etti. Bir gün sonra geldi, çat kapı, polis geldi. Ya dedi işte bu dergiyi siz yapıyor musunuz, çıkarıyor musunuz? Ben hemen atıldım. İşte biraz da sezilerimle, öğrencilikten kalma sezilerimle yol dedim. Yani biz değil ben çıkarıyorum falan. En azından bir kişi olsun diye. Gitsin diye. Tamam dedik, problem yok. Ama yani bu dergi bundan sonra böyle çıkaramazsın. Çünkü bu derginin yokmuş. Kaydı yokmuş. Yani ya işte şu an Cumhuriyet Savcıları içinde adliyeydi ama o dönem için değildi. Emniyet Müdürlüğü'nün içindeydi masalar. Dolayısıyla basın bürosu da, basın masası da değildi. Emniyetin içindeydi. Ya oraya gelip yapacaksınız, kaydını yaptıracağız ya da artık buraya kadar diye. Ben de tamam yani ne gerekiyorsa yapalım. Bunu şu anlama geliyordu. Aynı zamanda derginin bir idari merkezi, adresini göstermek de gerekiyordu. Aslında polis de, Lubunyalar herkes de biliyormuş zaten derginin merkezinin Demirlibahçe'de olduğunu. Ama bunun adını koymak ve formel yasal hale getirmek için bir prosedürü var ve o prosedüre uyup uymayacağımızı yokluyor. Ondan sonra bizim başladı. Dedik bu evi yani biz göstermememiz gerekiyor. Yani bizim kendi yaşadığımız ev, tamam, gizlimiz saklımız yok. İşte kaç yıl olmuş, bir problem yaşamamışız mahallede vesaire. Fakat hani dergide idari merkez olarak, adres olarak göstermek başka bir anlama geliyor. Mekan arayışlarımızda ilk geçici olarak hiç gidip gelmediğimiz Kennedy Caddesi'nde bir adresi çok kısa gösterdik. En azından hani olmasın, dergi çok aksamasın diye. Sonra Ali'nin bahsettiği ve bizim de daha sonra arkadaşımız olan Elgün Sokak'ta bir arkadaşımızın muhasebe bürosunun bir odasında toplantıları vesaire yapmaya başladık. Yani hem kiraladık hem orası bizim yasal olarak gösterdiğimiz ofisimizdi. Hem de kullandık sadece adres olarak duran bir yer değildi. Evet. Ancak bu sürece kadar bizim yaşadığımız süreçlerde biz böyle yaparız, bu böyle olur üzerinden değildi. Gerçekten biz dahil nasıl ilerlememiz gerektiğini prosedürde, işin resmi kısmında bilmediğimizden deneye yanına yapa ilerledik. Yani biz herhangi bir şeye yazılı basınlar yasal olarak kayıt yaptırmış, biz yaptırmıyoruz şeklinde değil. Yani underground, illegal yapmamız için neler gerekli, nasıl ilerleyebiliriz ve elimizdeki olanaklar neydi? Bunun üzerinden bu süreçler hep ilerledi. Biz herhangi bir mitinge katılırken de 1 Mayıs'ta ilk gönül olduğumuz noktada da yani biz o zamana kadar ortaya çıkmayalım, haydi şimdi çıkalım gibi net şeyler değildi. Yani elbette artık gönül olmanın gerekliliği, ortada eşcinsellerin var olduğuna dair görünürlüğün en iyi olduğu alanlardır. Biz sadece geceleri barlarda, parklarda değiliz. Sözümüz var, tabii ki var ama nasıl ortaya çıkarızı hep süreç içerisinde deneye yanıla başardık, kendimizi ortaya koyduk. Ama dergi sürecinde de biz yayınımızı çıkartıyoruz
Fakat büyük reklam gelirleri olan, satıştan büyük paralar dönen ve dolayısıyla artık bir sonraki aşamada daha rahat hareket eden insanlar değil ki hep acaba bu sayı çıkacak mı? Her ayın 20'sinde çıksın diyoruz ve aksatmıyoruz ama bunun için gecelerimizi harcarken, iş yerlerinde sabahlarken ilk başta, çünkü elimizin altında bilgisayar yok. Şu an insanların elindeki telefonla bile neredeyse dizgi yapıp bir dergiyi çıkartabilecek haldeler ama hani süreç bu şekilde değildi ya da o dönem bu şekilde değildi.